Açık mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size o kadar pratik bir tarif vereceğim ki kahvaltılarınızı şenlendirecek. 5 dakikada daha çayınız demlenmeden hazırlayacağınız bir tarif. Gördüğünüz gibi bir adet patates ve 2 yumurtayla çok güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Biraz maydanozum var, bu tercihe bağlı. Biraz toz biberim var, karabiberim var. Yine siz evdeki malzemelerle kendinize göre malzemeleri değiştirebilirsiniz. Patatesleri ince ince olacak şekilde dilimleyin arkadaşlar. Bir büyük patates kullandım ben ama siz daha küçük patatesiniz varsa 2 adet patates kullanabilirsiniz. Tavanızın büyüklüğüne göre patatesinizi ayarlayabilirsiniz. Bu bir büyük patatesle 3 kişi çok rahat doyuyor. Tek kişiyseniz bir küçük patates de kullanabilirsiniz. Evet, doğradıktan sonra bunları yapışmaz bir tavaya yerleştireceğim. Tavanın altına ben zeytinyağı kullandım ama siz dilerseniz tereyağı kullanın, isterseniz margarin sürün. Ama ben zeytinyağını kullanmayı tercih ettim. Nasıl isterseniz şöyle hafif elimle de iyice her yere değecek şekilde karıştırdım ve sonrasında patateslerimin üst üste gelecek şekilde diziyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patatesler birbirine değsin ki ısıyla böyle birbirlerine yapışsınlar ve sonrasında dağılmasınlar. Dağılsa da çok böyle önemli bir problem olmaz. Sonrasında zaten tekrar şeklini veririz. Şekil de çok önemli olmayacak zaten. Birazdan göreceksiniz ama misafirlerinize veya ailedeki işte kahvaltı hazırlayacağınız kişilere hazırlayacağınız çok pratik bir tarif arkadaşlar. Çayınızı koyun. Çay daha demlenmeden bu tarif zaten hazır olacak. O yüzden çayınızı demledikten sonra yapın derim. Gördüğünüz gibi patatesler olabildiğince böyle üst üste gelecek şekilde yerleştirmeye çalıştım. Siz kafanıza göre yerleştirin. Ben biraz video çektiğim için önemsedim. Gördüğünüz gibi biraz böyle görseli güzel olsun istedim. Ama siz istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Hiç korkmayın. Gayet pratik bir tarif ve çok doyurucu, çok ucuz bir tarif. Öğrenci tarifi de diyebiliriz buna. Bir öğrenci evine muhteşem gider veya bir pazar kahvaltısına artık sıkıldım kahvaltı hazırlamaktan, ne hazırlayacağımı bilmiyorum diyenler için alın size farklı bir tarif ama gerçekten lezzeti çok güzel olacak, şaşıracaksınız. Biraz patatesin üzerine tuz gezdirdim ve ağzı kapalı bir şekilde 5 dakika pişti ya da pişmedi. Çok böyle altı da böyle çok açık olmasın. Hafif orta ateşte pişirin ve bir tabak yardımıyla gördüğünüz gibi muhteşem kızarmış. Ters çevirdim ve tekrar diğer tarafları da çiğ kalmasın diye ben diğer taraflarını da pişiriyorum. Ama siz dilerseniz böyle çevirme işlemini yapmadan da çok yavaş, kısık ateşte yavaş yavaş pişirebilirsiniz. Tek tarafını da pişirebilirsiniz ama bence böyle çok daha böyle çıtır çıtır ve daha lezzetli oldu. O yüzden tabak yardımıyla çevirdim ve diğer taraflarını da 1-2 dakika pişireceğim. Ağzı kapalı bir şekilde ve şimdi yumurtama geçiyorum. Yumurtalarımı kırdım. Dilerseniz içerisine hiçbir şey koymayın. Ama ben yumurtaya toz biber, maydanoz çok yakıştırıyorum. Karabiberi de aynı şekilde. O yüzden karabiber koyuyorum. Kırmızı toz biber. Bu acı değil zaten. Yoksa da sorun değil. Pul biber koyabilirsiniz. Yani dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Biraz yine tuz koyuyorum. Ve maydanoz benim olmazsa olmazım. Ben yumurtada maydanozu çok seviyorum. O yüzden maydanozumu da koyuyorum. Doğranmış maydanozu ve çırpıyorum arkadaşlar. Sonrasında patatesimin üzerine ekleyeceğim. Yani bu tarifi ben haftada 2-3 yapıyorum. O yüzden benim için çok pratik bir tarif haline geldi artık. Zaten çok pratik bir yumurtayla muhteşem bir, pardon, bir patatesle muhteşem bir tarif hazırlayabilirsiniz. Bu arada yumurta sayısını da bir yapabilirsiniz. Yani bir yumurta bir patates şeklinde ayarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bakın maydanozlar ne kadar hoş durdu. Gel beni ye diyor resmen. Çok güzel, çok pratik ve çok ucuz bir tarif oldu. Hemen kapağını kapattım. Yine hafif kısık ateşte 1-2 dakika sonra bakın ne kadar güzel oldu. Gördünüz mü? Gerçekten çok lezzetli oldu. Hemen bunu bir servis tabağına aldım. Bakın hiç yapışmadı. Gayet pratik bir şekilde çıktı. Evet, sonucu kendiniz görüyorsunuz. Sofralarınızı şenlendirecek bir
tarifi sizinle paylaştım. Evet arkadaşlar, diğer tariflerimden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak zil sesini açabilirsiniz ve böylece yeni videolarımdan veya daha önce yayınladığım videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Desteğinize ihtiyacım olduğunu hiçbir zaman unutmayın lütfen. Videolarımı beğenerek bana desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Denerseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Harika oldu. Afiyet olsun.